Merhabalar, Kazık SQL video serisine hoş geldiniz. Bu video serisinde iş hayatında zorlandığım konularda ve kendi projelerimde bazı zorlukları aşmak için nasıl farklı yöntemlerle ilerleyebilirim, nasıl farklı fonksiyonlar kullanarak ilerleyebilirim dediğim konularda kendi araştırmalarımla ve aslında insanların da farklı yöntemlerle bunları çözdüğünü keşfederek sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. Aslında bu video serisi de bu gelişimin, değişimin bir parçası olarak benle birlikte oluşmaya başladı. Şimdiye kadar öğrendiğim fonksiyonları, yöntemleri bu video serisinde kolaydan zora doğru giderek size aktarmaya çalışacağım. Video serisindeki konu başlıklarına kısaca değinecek olursam ilk videomuzda yıllık artış analizi yapıyoruz. Bu yıllık artış analizini leg fonksiyonuyla basitçe gerçekleştireceğiz. Sonrasında grouping fonksiyonlarından küp fonksiyonunu kullanacağız. Bu küp fonksiyonunu kullanma amacımız da dip toplamı buldurmak için olacak. Ve diğer fonksiyonlardan da kısaca bahsediyor olacağız videoda. Üçüncü videomuzda entile fonksiyonunu kullanarak basit bir segmentasyon yapacağız. Sonrasında bu segmentasyonu biraz daha ileri götürerek yine entile fonksiyonlarıyla bir RFM analizi çalışacağız. Beşinci videomuzda sıralama fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Row number, rank ve dense rank nasıl çalışır? Bunları basitçe göstermeye çalışacağım. Sonrasında bunun üzerine bir örnek çözüyor olacağız. Altıncı videomuzda pivot ve unpivot nasıl çalışır? Bunun örneğini çözeceğiz. Yedinci örneğimizde recursive yapıların nasıl çalıştığına bakacağız ve sonrasında onunla alakalı bir örnek çözeceğiz. Sekizinci örneğimizde ise dinamik SQL nasıl kullanılır? Yani bir parametre ile birlikte bir sorguyu birleştirerek nasıl çalıştırırız? Bunun örneklerini görüyor olacağız ve daha önceki fonksiyonları da pekiştirmek adına kullanıyor olacağız. Dokuzuncu sorumuzda aslında bir gerçek hayat senaryosu göstermeye çalıştım. Burada artık tamamen bir fact tablo oluşturma üzerine gideceğiz ve oradaki metriklerin nasıl hesaplanacağı üzerinde window functions'larla bir örnek çözeceğiz. Bu video serisi için bir GitHub reposu oluşturdum. Bu GitHub reposu içerisinde şu ana kadar yaptığımız 9 alıştırmanın SQL kodlarını bulabilirsiniz. Bu eğitim serisi boyunca Microsoft SQL ile ilerleyeceğiz. Microsoft SQL eğitimlerinde de sıkça kullanılan AdventureWorks DB'sini kullandım. Bu DB'yi yine internette bulabiliyorsunuz fakat ben GitHub reposunun içine ekleyeceğim. Oradan da erişebilirsiniz. Direkt bug dosyasını yükleyerek aslında benimle aynı işlemleri yapabiliyor olacaksınız. Bu video serisiyle alakalı bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer sizin merak ettiğiniz bir konu olursa veya şu da olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer videolarımı da beğenirseniz bir beğeni bırakmanızı rica edeceğim. Hazırsanız hadi başlayalım.